Mansell deniz fortları, bir başka deyişiyle deniz kaleleri. Nedir peki bu askeri kaleler? Neden yapıldı bu alışılmışın dışındaki askeri yapılar? Bugün bu askeri yapının tarihine bakacağız. Ama videoya geçmeden önce 1000 abone hedefimiz için lütfen abone olmayı unutmayın. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcını bir önceki videomuzda da anlatmıştık. Polonya'nın işgali üzerine Fransa ve İngiltere'de savaşa girdi. Tabii 2. Dünya Savaşı Fransa için kısa sürmüştü. Kısa süre içinde Paris düştü ve sonrasında tüm Fransa teslim bayrağını çekmişti. Fransa'nın kuzey kıyıları İngiltere ile çok yakındır. Bilindik Normandiya çıkarmasının yapıldığı bölgedir. İki kıyının birbirine yakınlığı ve İngilizlerin koca Avrupa'da tek başına müttefiksiz kalması İngiltere'de bir panik havası yarattı. Ve sürekli Londra'daki sivil yerleşim alanlarına ve sanayi bölgelerine bolca bombardımana maruz kalıyorlardı. Savaşın başlarında İngiltere donanmasının durumu da hiç iyi değildi. Bundan dolayı çıkarma riskiyle de karşı karşıyaydılar. İngilizlerin yakın müttefiki Amerika ise tarafsızlık politikası izliyordu ve Avrupa'da olan savaş bizi ilgilendirmez diyordu. İngiltere bombardıman uçakları için çare arıyordu. Henüz 2. Dünya Savaşı başlarında radar teknolojisi şu anki kadar gelişmemişti tabii ki. Radar vardı olmasın ama lakin şu anki gibi sonuçlar veremiyordu. Erken ihbar tamamen istihbarat ve gözleme dayanıyordu. Ve bundan dolayı İngiltere dünyada pek görülmemiş bir askeri sistem yapma kararı aldı. Bu sayede gelen düşman filoları veya bombardıman durumunda erkenden ana karaya haber uçuruyorlardı. Tabii ki tek özellikleri de gözlem değildi. Hava saldırılarına karşı uçak savarlar bulunuyordu. Denizden gelebilecek tehlikelere karşı ise hepsinin üzerinde bir ağır top bulunmaktaydı. Bu sayede gelebilecek düşman donanmalarına karşı göz açtırmıyordu ve İngiltere'ye karşı yapılabilecek çıkartmalar da tamamen çıkmaza dönmüştü tabii ki. Dostlar, tabii ki İngiltere'ye çıkarma yapılamamasını sadece bu kaleye bağlayamayız. Kraliyet Hava Kuvvetleri İngiliz kanalında pek göz açtırmıyordu ve başarılı işler sergiliyorlardı. Gelelim bu deniz kalelerinin boyutlarına ve özelliklerine. Bu yapay deniz tesisleri bazı açılardan açık deniz petrol platformlarına benziyordu ve 2 adet 18 metre yüksekliğinde 7.3 metre çapında içi boş betonarme kulelerden oluşan destek üs yapısına sahipti ve dikdörtgen biçimindeydi. 9 santim kalınlığında duvarlar ve toplam ağırlığının yaklaşık 4500 ton olduğu tahmin edilmektedir. Her bir görev takımında ise 120 askerin görev aldığı söylenmekteydi. İkiz beton kuleleri mürettebat odaları için 7 kata bölündü. Geri kalan bölmeler için ise birkaç jeneratör, tatlı su tankları ve uçak savar cephaneleri için yemek operasyon depolama alanları sağlandı. Kalenin dış ucunda ise gemi malzemeleri kaldırmak için kullanılan bir iniş iskelesi ve vinci destekleyen çelik bir çerçeve vardı. Kale aslında İngiliz donanması tarafından 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldı ve kısa süre sonra terk edildi. Aslında kullanılırken hiç de ünlü değildi. Kale terk edildikten sonra ünlü olmaya başladı ve daha çok adının anılmasına sebep oldu. Amacını en iyi şekilde yerine getirip ve bu savunma yapıları sayesinde 20'ye aşkın Alman uçağının düşürüldüğünü biliyoruz. Ayrıca savaş boyunca 30'dan fazla roket ve füzenin de yok olmasına yardımcı olmuşlardır. Savaş döneminde oldukça önemli ve kritik görevlere sahip olan kulelerin 1956 yılına kadar asma köprüler ile birbirine bağlı olan kale takımları bu dönemde zaten çok dayanıklı ve güçlü olmayan köprülerinin yıkılmasıyla da birlikte birbirlerinden ayrılmışlardır. 1945 yılında savaşın bitmesi sonucu aktif olarak kullanımı da sonlanan kuleler 1964 yılında ise tamamen ihtiyaç duyulmaması nedeniyle tamamen terk edildi. Gelelim şimdi terk edildikten sonraki asıl olaylara. Bu kaleler sahipsiz kalınca tabii ki bazıları kullanmak istedi. Hatta bazı insanlar ülke kurmak bile istedi bu platformlarda. Üstünde bazı gruplar ve gençler tarafından zamanında korsan radyo stüdyoları olarak da kullanıldı. Uluslararası sularda olduğundan da pek de müdahale edilemiyordu. Bilmiyorum, belki denk gelmişsinizdir veya okumuşsunuzdur bir yerlerde. Dünyanın en küçük ülkesi olarak bilinen bir Sealand diye ülke var. Bu deniz kaleleri terk edildikten sonra bu deniz kalelerinin de bir parçası olan Sealand sonra eski bir ordu görevlisi tarafından kendi prensliği ilan edildi. İngiliz donanması da duruma el atmaya çalıştı. Ama daha sonra kendi haline bırakıldı. Şu anda kendi vatandaşları ve pasaportu olduğunu duymuştum. Ne kadar resmi, ne kadar mantıklı tabi orasını bilmem. Şimdi gelelim kendi yılımız 2021'e. Günümüze kadar kaderine terk edilmiş, kendi hallerinde duran bu kaleler ya da gerçek ismiyle fortlar bu aralar otel yapılmak istenmekte. Bir zamanlar savaşta ölüm ve mermi kusan bu yapılar şimdi birileri denizin ortasında sessizlikte kafa dinleyecek. Sadece deniz ve hava yoluyla ulaşım olduğundan ve alanında kısıtlı olduğunu düşünerek bayağı pahalı bir yer olacağını söylemek isterim bence. Gerçekten ilgi çekici ve garip olan deniz kalelerinin hikayesi böyle dostlar. Dostlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer eksik gördüğünüz bir şeyler varsa da bunları yorumlarda konuşalım lütfen. Abone olmayı unutmayın ki gelişelim ve 1000 abone hedefimize ulaşalım.